Şimdi sizi tarihin en karanlık çağına götüreceğim. Gözlerinizi kapatın ve hayal edin. Taş duvarlarla çevrili, rutubetli bir zindan. Uzaklardan zincir sesleri geliyor. Ardından bir çığlık yankılanıyor. Bu, sıradan bir ses değil. Bu, adaletin adı altında, acının en derin haliyle birleştiği bir çağın sesi. Orta Çağ'da insanlar yalnızca kralların hükmü altında değildi. Korkunun, inancın ve cezaların gölgesi altında yaşıyorlardı. Basit bir suçlama, bir fısıltı, bir söylenti. Hepsi insanın hayatına mal olabilirdi. Ve işte o an, meydanlarda toplanan kalabalıkların önünde insanlık dışı cezalar sahnelenirdi. Belki bir demir maskenin ardında eriyen çığlıkları duyarak, belki de kaza oturtulan bir insanın gözlerindeki çaresizliği izleyerek. Orta Çağ halkı yalnızca cezaya değil, aynı zamanda korkunun tiyatrosuna tanık olurdu. Çünkü bu cezalar yalnızca suçlulara değil, bütün topluma bir mesaj verirdi. İtaat et, yoksa sonun böyle olur. Peki gerçekten adalet bu muydu? Yoksa gücün, zalimliğin ve korkunun başka bir adı mıydı? İşte bu soruların peşinde, şimdi hep birlikte Orta Çağ'ın karanlık yolculuğuna çıkacağız. Ama başlamadan önce sizden küçük bir ricam var. Eğer böyle gizemli ve merak uyandırıcı yolculuklara bizimle çıkmak istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Çünkü bu destekleriniz bizi daha çok araştırmaya ve sizlerle paylaşmaya teşvik ediyor. Şimdi, hazır olun. Çünkü birazdan duyacaklarınız sizi hem şaşırtacak hem de ürpertecek. Ve belki de tarihin o karanlık yüzüne bir daha aynı gözle bakamayacaksınız. Orta Çağ'ın taş sokaklarında yürüdüğünüzü hayal edin. Hava ağır, sokaklar çamurlu, uzaktan kilise çanları çalıyor. İnsanların yüzlerinde korku var. Çünkü bu çağda suçun ne olduğuna halk değil, krallar ve kiliseler karar veriyordu. Bir fısıltı, bir dedikodu, bir iftira. Hepsi sizi suçlu ilan etmeye yetebilirdi. Bir kadın, sadece şifalı otlardan ilaç yaptığı için cadı olmakla suçlanabilirdi. Bir köylü, aç kalmamak için komşusunun tarlasından buğday çaldığında, yalnızca hırsız değil, Tanrı'ya karşı gelen bir günahkar sayılırdı. İşte bu yüzden Orta Çağ'da cezalar sadece bir kişiyi değil, bütün toplumu etkileyecek şekilde tasarlanmıştı. Köy meydanında kurulan dar ağaçları, kızgın demirlerle dolu işkence odaları, herkesin gözü önünde gerçekleşen infazlar. Bunların hepsi, sıradan insanların yüreğine korku salmak için birer sahneydi. Çocuklar bile bu sahneleri izlerdi. Bir insanın çığlıkları sadece taş duvarlarda yankılanmaz. Kasaba halkının hafızasında nesiller boyu taşınırdı. Ama en dikkat çekici olan, bu cezaların çoğunun adaletle ilgisi olmamasıydı. Çünkü çoğu zaman suçlu aranmıyordu, suçlu yaratılıyordu. Bir krala karşı gelmek, kiliseye itaatsizlik etmek ya da yalnızca yanlış yerde yanlış zamanda bulunmak. Hepsi, işkence odasına götürülmek için yeterliydi. O işkence odaları, taş duvarların arasında gizlenmiş karanlık dehlizlerdi. Demir zincirlerin pas kokusu, nemli toprakla karışırdı. Burada kullanılan aletler, insan bedenini en korkunç şekilde parçalamak için icat edilmişti. Gerdirme tezgahı, suçlunun eklemlerini koparana kadar çekilir. Kızgın demirler etin üzerinde hışırdayarak gezdirilirdi. Acı, yalnızca suçluyu değil, izleyen herkesi sindirirdi. Şimdi siz düşünün. Bu cezalar gerçekten suçu önlemek için miydi? Yoksa korkuyu bir silah gibi kullanarak kralların ve kiliselerin gücünü ayakta tutmak için mi? Orta Çağ'da adalet saraylarda değil, çoğu zaman kalelerin en karanlık köşelerinde hüküm sürüyordu. Geniş taş duvarlarla çevrili, nemli ve soğuk zindanların derinliklerinde, insan aklının tasarlayabileceği en korkunç aletler gizlenirdi. Buraya giren bir mahkum, çoğu zaman bir daha gün ışığını göremezdi. Çünkü buradaki amaç gerçeği bulmak değil, korkuyu hakim kılmaktı. En bilinen işkence aletlerinden biri gerdirme tezgahıydı. Kalın tahta bir platformun üzerine yatırılan kurban, bileklerinden ve ayaklarından bağlanır. Ağır makaralar çevrildikçe kemikleri gıcırdayarak ayrılmaya başlardı. Omuzlar, dirsekler, dizler birer birer çıkarken, odada yankılanan çığlıklar yalnızca orada bulunan cellatları değil, dışarıdaki nöbetçileri bile ürpertirdi.
Bu yöntem çoğu zaman itiraf almak için kullanılırdı. Fakat aslında kimse itirafın doğruluğunu sorgulamazdı. Önemli olan kişinin acı çekerek susturulmasıydı. Bir diğer korkunç yöntem ise kazığa oturtmaydı. Bu ceza özellikle ihanetle suçlananlara uygulanırdı. Kalın, sivri bir kazık yere sabitlenir. Mahkum bu kazığın üzerine zorla oturtulurdu. Vücudu yavaşça yukarıya doğru parçalanırken, ölüm saatler, hatta günler sürebilirdi. Meydanda yapılan bu ceza, yalnızca mahkumun değil, seyreden binlerce kişinin hafızasına kazınırdı. Böylece kralın gücü herkese hatırlatılmış olurdu. Orta Çağ'da kullanılan bir başka alet ise demir maskelerdi. Bu maskeler yüzü tamamen kapatan, dar ve ağır demir parçalarından yapılırdı. Kimi maskelerin ağzı, dillerini koparacak kadar keskin kenarlarla kapatılır. Kimi maskeler ise öyle ağır olurdu ki, kurban birkaç saat içinde boyun kaslarını taşıyamaz hale gelirdi. Bu, sessiz bir işkenceydi. Bağırışlar yerine boğuk iniltilerle dolu uzun bir ölüm. Kızgın demirler ve maşalar da sıkça kullanılırdı. Suçlunun etine dağ gibi kızgın demirler bastırılır. Yaralar derinleşirken kalabalık alkışlarla adalet yerini buldu diye bağırırdı. Bazı durumlarda suçlunun bedenine damga basılır. Bu damga ömür boyu bir utanç simgesi olarak taşınırdı. Ve belki de en dehşet verici yöntemlerden biri su işkencesiydi. Su, hayat kaynağıydı. Ama Orta Çağ cellatlarının elinde acımasız bir silaha dönüşmüştü. Suçlu, kafası aşağıya gelecek şekilde bağlanır. Yavaş yavaş damlayan su, günler boyunca alnına vururdu. Basit bir damla, binlerce kez tekrarlandığında aklı paramparça eder. İnsanı deliliğin eşiğine getirirdi. Bütün bu yöntemler bir tek amaca hizmet ediyordu. Korku. Çünkü korku en büyük silahtı. Halk işkenceleri gördükçe yalnızca suçludan değil, kendi gölgesinden bile korkar hale geliyordu. İşte bu yüzden Orta Çağ'ın karanlık zindanları yalnızca taşlarla değil, çığlıklarla örülmüştü. Şimdi size soruyorum. Sizce bu kadar acımasız yöntemler gerçekten adalet için miydi? Yoksa iktidar sahiplerinin hükmünü sonsuza kadar sürdürmek için kullanılan bir tiyatro sahnesi miydi? Orta Çağ yalnızca savaşların ve kralların tarihi değildir. Aynı zamanda sokakların, meydanların ve kalabalıkların da tarihidir. Bu çağda işkence, yalnızca kapalı zindanlarda gizli saklı yapılmazdı. Aksine, çoğu zaman kalabalıkların gözleri önünde, büyük bir şölene dönüşür gibi sergilenirdi. Çünkü işkence yalnızca bireyi cezalandırmaz, toplumun hafızasına da derin izler bırakırdı. Halk meydanında kurulan dar ağaçları, kızgın demirlerin hazırlandığı köy pazarları, cellatların gösterişli kıyafetleri, hepsi bu korku tiyatrosunun bir parçasıydı. Bir mahkumun işkenceye götürülmesi, bazen günler öncesinden duyurulurdu. Kilise çanları çalar, kasabalara haberciler gönderilirdi. İnsanlar yanlarına yiyeceklerini, çocuklarını alır ve meydanda toplanırdı. Bu olay, sıradan bir günün monotonluğunu bozan, neredeyse bir festival havasına bürünen bir etkinlikti. Çocuklar kalabalığın arasından boylarını uzatır, kadınlar fısıldaşır, erkekler sert bakışlarla olanı biteni izlerdi. İşte o anda, adalet yalnızca cellatların elinde değil, kalabalığın bakışlarında da şekillenirdi. Meydana çıkarılan suçlu çoğu zaman zincirlere vurulmuş, bitap düşmüş bir halde olurdu. Kalabalık, suçlunun kim olduğuna, ne yaptığına bakmazdı. Asıl merak edilen, nasıl bir cezaya maruz kalacağıydı. Eğer hırsızlık yapmışsa, elinin kesilmesi, eğer ihanetten suçlanmışsa, kazığa oturtulması, eğer cadılıkla itham edilmişse, canlı canlı yakılması beklenirdi. İnsanlar, gelecek cezayı adeta bir hikayenin sonunu bekler gibi merakla izlerdi. En korkunç olan ise, bu işkencelerin bir tür eğlenceye dönüşmesiydi. Cellatlar, kalabalığın tepkisine göre hareket ederdi. Bir çığlık yükseldiğinde insanlar alkış tutar, bazen kahkahalarla eşlik ederdi. İşte bu anlarda, işkence yalnızca bir adalet aracı olmaktan çıkar, bir seyirlik gösteriye dönüşürdü. İnsanların gözlerinde acıma değil, merak ve heyecan olurdu. Çocukların hafızasında bu sahneler derin izler bırakırdı. Küçük yaşta böyle manzaraları gören bir çocuk, büyüdüğünde korkuyu içine işlerdi. Krala itaat etmeyi, kiliseye boyun eğmeyi öğrenirdi. Çünkü görmüştü, itaat etmeyenlerin sonu meydanın ortasında işkenceyle bitiyordu.
Böylece işkence yalnızca bireyi değil, bütün bir toplumu sindiren bir araç haline gelmişti. Bir başka yön ise, suçluların bedenlerinin ceza sonrasında nasıl sergilendiğiydi. İdam edilen birinin cesedi günlerce meydanda asılı bırakılır. Bazen şehrin giriş kapılarına parçaları asılırdı. Bu görüntüler, yoldan geçen herkese kuralı çiğneme uyarısıydı. Cesetler kuşlar tarafından parçalanır. Günler geçtikçe kokar ama yine de kaldırılmazdı. Çünkü o koku, o görüntü, hafızalarda korkunun canlı kalmasını sağlardı. Orta Çağ'da işkence, bir yönüyle toplumsal düzenin devamını sağlayan bir mekanizmaydı. Krallar ve kilise, halkın gözünün önünde gerçekleştirdikleri bu gösterilerle kendi otoritelerini pekiştiriyordu. Ve insanlar, izledikleri her çığlıkla biraz daha boyun eğiyordu. Ama şu soruyu sormadan edemiyoruz. İnsanlar bu kadar acıya tanıklık ederken neden isyan etmedi? Neden bu korkunç düzene karşı çıkmadı? Belki de cevap çok basit. Çünkü korku, sadece cezalandırılanın değil, izleyenlerin de ruhuna işlenmişti. Orta Çağ'da işkenceler, yalnızca meydanlarda sergilenen acımasız cezalarla sınırlı değildi. Zindanların derinliklerinde, halka gösterilmeyen, yalnızca cellatların ve kurbanların bildiği gizli işkence yöntemleri de vardı. Bu yöntemler, insan bedenini yavaş yavaş tüketmek, ruhu paramparça etmek ve sonunda yalnızca bir gölgeye dönüştürmek için tasarlanmıştı. Her bir ayrıntı, korkunun kalıcı olması için düşünülmüştü. Çivili sandıklar, bunların en çarpıcı örneklerinden biriydi. İlk bakışta sıradan bir tabutu andıran bu aletin içi sivri demirlerle doluydu. Suçlu bu sandığa kapatıldığında, hareket ettikçe vücudu daha fazla parçalanırdı. Kimi zaman ölüm anında bile çığlık atamaz hale gelirdi. Cellatlar ise bu sandığı bir ibret aracı olarak kullanır. Günlerce kapalı bırakır. Sonra meydanda açarak kalabalığa sergilerdi. Bir başka korkutucu yöntem tekerlek cezasıydı. Suçlu, yere yatırılır ve ağır bir tekerlek kemiklerini kırana kadar üzerinden geçirilirdi. Kırılan kemikler yeniden yerine oturtulmaz. Suçlu can çekişirken, kalabalık onun gözlerindeki acıya tanıklık ederdi. Bazen bu tekerlek, suçlunun bedenini halka halka parçalamak için kullanılır. Bazen de üzerine bağlanarak güneşin altında günlerce ölüme terk edilirdi. Orta Çağ'da kullanılan en sessiz ama en korkunç yöntemlerden biri de açlık ve susuzluk işkencesiydi. Bir hücreye kapatılan mahkumun önüne yalnızca birkaç damla su veya küflenmiş ekmek konur. Günlerce aç bırakılırdı. Çığlık yoktu, bağırış yoktu. Sadece yavaşça sönen bir yaşam vardı. Bu yöntem, kalabalığın gözü önünde değil, sessiz köşelerde uygulanırdı. Ama dedikodular hızla yayılır. Halk işte falanca kişi zindanda açlıktan öldü diye konuşurdu. Böylece bu sessiz ölüm bile korkunun bir parçası olurdu. Kızgın yağ işkencesi de unutulmamalıdır. Suçlunun bedenine kaynar yağ dökülür. Derisi anında kavrulurdu. Bu ceza bazen meydanda, bazen ise kiliselerde uygulanırdı. Kilise, bunu Tanrı'ya karşı gelenlere bir ders olarak görür. Kalabalığa günahın bedeli budur diye seslenirdi. Ama bütün bu yöntemlerin içinde belki de en ürkütücüsü, işkencelerin uzun sürmesiydi. Amaç hızlı bir ölüm değildi. Tam tersine, günler süren acılarla hem suçlunun hem de izleyenlerin ruhuna korku işlenirdi. İnsanlar bu çığlıkları günlerce kulaklarından silemez. Uykularında bile tekrar tekrar duyardı. Böylece işkence yalnızca bedeni değil, hafızayı da cezalandırırdı. Orta Çağ'da cezaların böylesine ayrıntılı ve korkutucu olması bize şunu gösterir. Burada amaç suçluyu yok etmek değil, topluma bir ders vermekti. İnsanlar cezaları izledikçe, kralların ve kiliselerin gücünü sorgulamamayı öğreniyordu. Çünkü görmüşlerdi. Sorgulamanın bedeli, meydanın ortasında, herkesin gözü önünde acı çekerek ölmekti. Şimdi düşünün, eğer siz o çağda yaşasaydınız, bu işkenceleri izlerken ne hissederdiniz? Korkuyla boyun eğer miydiniz? Yoksa içinizde isyan etme cesareti bulabilir miydiniz? Orta Çağ'ın işkence yöntemleri yalnızca beden üzerinde değil, aynı zamanda insan ruhu üzerinde de büyük bir yıkım yaratıyordu. Çünkü kullanılan yöntemlerin çoğu, kurbanın acısını olabildiğince uzatmak, izleyenlerin hafızasına derin izler bırakmak için tasarlanmıştı. İşte bu bölümde, daha az bilinen ama en az diğerleri kadar dehşet verici yöntemlere göz atacağız. Demir boğa ya da bronze bul adı verilen ceza aleti bunlardan biriydi.
Dev bir boğa şeklinde dövme bronzdan yapılmış, bu aletin içi boştu. Suçlu içine yerleştirildikten sonra altından ateş yakılırdı. Isı yükseldikçe içerideki mahkum kavrulmaya başlar. Çığlıkları boğanın ağzından uğultulu bir şekilde dışarı çıkardı. Halk bu uğultuyu adeta bir hayvan böğürtüsü gibi duyar. Korku ve merakla izlerdi. Cellatlar bile bu sahneyi gösterişli bir tören havasında sunardı. Bir başka yöntem testere cezasıydı. Bu yöntem özellikle hainlerle suçlananlara uygulanırdı. Suçlu baş aşağı asılır. Ağır bir testereyle yavaş yavaş ikiye bölünürdü. Baş aşağı asıldığı için beyne giden kan akışı ölümün hemen gerçekleşmesini engellerdi. İşlem bazen saatler sürer. Kalabalık her bir hareketi nefeslerini tutarak izlerdi. Bu ceza yalnızca bedeni parçalamakla kalmaz, halkın zihninde de derin bir dehşet bırakırdı. Orta Çağ'ın bir diğer işkence yöntemi de fare işkencesiydi. Bu yöntem basit ama etkiliydi. Suçlunun gövdesine boş bir kap ters çevrilir. İçine birkaç fare bırakılır ve kabın üzerine kızgın kömürler konurdu. Kaçacak yer bulamayan fareler, hayatta kalmak için suçlunun bedenini kemirmeye başlardı. Bu sahne hem kurban için dayanılmaz bir işkenceydi, hem de izleyenler için unutulmaz bir korku kaynağı. Kazanda kaynatma cezası da oldukça yaygındı. Suçlu, kaynayan yağ ya da su dolu dev kazanlara atılırdı. Kalabalık, kabarcıkların arasında kaybolan çığlıkları izlerken hem tiksinti hem de dehşet duyardı. Kilise bu cezayı, Tanrı'ya karşı gelenlere uygulayarak dini bir temele oturtur. Günah ateşte temizlenir diyerek halka açıklardı. Ama bütün bu cezaların yanında, belki de en ürkütücü olanı tekerlek üstünde işkenceydi. Bazen suçlunun kemikleri kırılır. Sonra parça parça bağlanarak büyük bir tekerleğe yerleştirilirdi. Tekerlek yüksek bir direğe asılır. Suçlu günlerce güneşin altında ölüme terk edilirdi. Kuşlar etini gagalarken, halk her geçen gün onun acı içinde tükenişini izlerdi. Tüm bu yöntemler bize şunu gösteriyor. Orta Çağ'da ceza, sadece bir suçun karşılığı değil, toplumun gözünün önünde sergilenen bir güç gösterisiydi. İnsanların korkudan başka bir duyguya yer bırakılmaması amaçlanıyordu. Çünkü korkan bir toplum, itaat etmeye mecbur kalırdı. Şimdi düşünün. Bu sahnelerden birine şahit olsaydınız, suçluyu mu suçlardınız? Yoksa asıl zalimliğin adaletin kılığına bürünmüş olanlara ait olduğunu mu anlardınız? Orta Çağ'ın karanlık dünyasında cezalar yalnızca suçluyu cezalandırmak için değil, bütün topluma korku salmak için kurgulanmıştı. Bu bölümde işkencelerin dini otoritelerle nasıl birleştiğini ve kilisenin bu korkunç uygulamalardaki rolünü ele alacağız. Çünkü Orta Çağ'da yalnızca kralların değil, aynı zamanda kilisenin de mutlak bir gücü vardı. Ve bu güç, çoğu zaman Tanrı adına işlenen en büyük acılara zemin hazırlıyordu. Cadı avları bunun en çarpıcı örneğiydi. Basit bir hastalığı tedavi etmeye çalışan şifacı bir kadın, köydeki komşusunun iftirasıyla cadılıkla suçlanabilirdi. Üzerine atılan bu damga, çoğu zaman onun canlı canlı yakılmasına yol açardı. Meydanlarda kurulan kazıkların etrafında insanlar toplanır. Kilise görevlileri yüksek sesle ayin okurdu. Kadının çığlıkları yükselirken, kalabalığa işte günahın bedeli diye seslenilirdi. Bu sahneler sadece cezalandırma değil, aynı zamanda kilisenin gücünü gösterme aracıydı. Bir diğer yöntem su testleriydi. Cadı olduğundan şüphelenilen bir kişi göle ya da nehre atılırdı. Eğer batarsa masum, suyun üstünde kalırsa suçlu sayılırdı. Yani masumiyetin bedeli ölüm, suçun bedeli ise işkenceydi. Bu yöntem, akıl almaz bir çelişkiyi ortaya koyuyordu. Ama Orta Çağ insanı için tartışılmaz bir kuraldı. Çünkü kilisenin dediği sorgulanmazdı. Kilise yalnızca cadı avlarıyla değil, aynı zamanda sapkınlıkla suçlananlara da acımasız cezalar uyguluyordu. Kitap yazan bir bilgin, farklı bir görüş dile getiren bir keşiş, kilisenin dogmalarına karşı çıkarsa ağır işkencelerle susturulurdu. Bu kişiler ya diri diri yakılır ya da demirden yapılmış kafeslere kapatılarak herkesin gözü önünde ölüme terk edilirdi. Böylece kilise yalnızca halkı değil, entelektüelleri de korkuyla sindirmiş olurdu. En korkunç cezaların çoğu dini ayinlerle birlikte uygulanırdı. Suçlu meydana çıkarılır, kalabalığın önünde günah çıkartmaya zorlanırdı. Ardından cellatlar işini yaparken rahipler dualar okurdu.
Bir yandan beden parçalanır. Bir yandan ruhun Tanrı'ya teslim edilmesi için ilahiler söylenirdi. Bu, hem bir ceza hem de bir dini tören niteliği taşırdı. Halk bu sahneleri izlerken yalnızca korku değil, aynı zamanda kutsal bir görev yerine getirildiğine inanırdı. Bu yüzden çoğu zaman işkencelere karşı çıkmak yerine katılır. Alkışlar ve tezahüratlarla desteklerdi. İnsanlar acıyı görür ama onu Tanrı'nın adaleti olarak kabul ederdi. Bu bölüm bize şunu gösteriyor. Orta Çağ'da işkenceler yalnızca siyasi ya da toplumsal düzen için değil, aynı zamanda dini düzeni korumak için de kullanılmıştır. Kilise, inançları bir silah gibi kullanmış, korkuyu Tanrı'nın adıyla pekiştirmiştir. Şimdi size soruyorum. Sizce bu cezalar gerçekten inancı korumak için miydi? Yoksa dini otoritenin kendi gücünü sürdürmek için kullandığı birer araç mıydı? Orta Çağ'ın karanlık sayfalarında işkenceler yalnızca bireysel suçlara ya da dini sapkınlıklara karşı uygulanmıyordu. Aynı zamanda politik bir araç, yani iktidarın sürekliliğini sağlayan bir yöntemdi. Krallar, soylular ve hatta şehir yöneticileri için işkence, halkı sindirmenin, muhalifleri susturmanın ve düzeni korumanın en kolay yoluydu. Çünkü korku, kılıçtan daha keskin bir silahtı. Özellikle krallara karşı çıkanlar, yani hain olarak damgalananlar için uygulanan cezalar, tarihin en korkunç sayfalarına kazınmıştır. Bir soylu, kralın otoritesine meydan okuduğunda ya da bir köylü isyan bayrağını açtığında, onun sonu yalnızca ölüm olmazdı. Ölmeden önce, günlerce sürecek işkencelerle iradesi kırılırdı. Dar ağaçları, işkence tekerlekleri ve kaza oturtma yöntemleri bu amaçla sıkça kullanılırdı. Ama politik işkencelerin en çarpıcı örneklerinden biri, parçalanarak idamdı. Bu ceza genellikle vatana ihanetle suçlananlara uygulanırdı. Suçlu meydanın ortasında 4 güçlü ata bağlanır. Cellatların komutuyla atlar farklı yönlere sürülürdü. Beden, kemikler ve kaslar parçalanana kadar gerilir. Sonunda 4 ayrı parçaya ayrılırdı. Bu manzara, halk için unutulmaz bir uyarı olurdu. Herkes görürdü. Krala karşı çıkmak, yalnızca ölümü değil, insanlık dışı bir sonu da beraberinde getirirdi. Bir diğer politik ceza ise dil koparmaydı. Krala ya da kiliseye karşı söz söyleyenler, hakaret edenler ya da söylenti yayanlar meydanda diz çöktürülür. Kızgın demir maşalarla dilleri koparılırdı. Kalabalık alkışlar içinde bu sahneye tanıklık ederdi. Böylece söz söylemek bile tehlikeli hale gelir. Halk sessiz kalmayı öğrenirdi. Bu yöntem, yalnızca bedensel acı değil, aynı zamanda ömür boyu sürecek bir susturulma anlamına gelirdi. Politik işkencelerin bir başka yüzü ise, göz korkutma amaçlı teşhir cezalarıydı. Bir suçlu işkenceden geçirildikten sonra ölüsü ya da yarı canlı bedeni şehir meydanında günlerce sergilenirdi. Bazı durumlarda kafası kesilir, şehrin giriş kapısına asılırdı. Bu görüntü, yoldan geçen herkese itaat et, yoksa senin de sonun böyle olur mesajı verirdi. Orta Çağ'da işkencelerin bu şekilde politik bir silah olarak kullanılması bize şunu gösteriyor. Cezalar yalnızca birey için değil, toplumun tamamı için uygulanıyordu. İnsanların gözleri önünde yapılan bu dehşet sahneleri, halkın hafızasında bir travmaya dönüşüyordu. Bu travma, itaat etmeyi kolaylaştırıyor, isyan etmeyi ise neredeyse imkansız hale getiriyordu. Peki bu kadar zulmün gölgesinde yaşayan insanlar nasıl hayatta kalabiliyordu? Belki de cevabı çok basit. İnsan zihni en büyük acılara bile alışabiliyordu. Halk, gördüklerini bir kader olarak kabul ediyor. İtaat etmeyi yaşamın doğal bir parçası sanıyordu. İşte bu yüzden Orta Çağ yalnızca işkencelerin değil, aynı zamanda suskunlukların da çağıydı. Şimdi düşünün. Eğer siz o dönemde yaşasaydınız, krala ya da kiliseye karşı en küçük bir söz söylemeye cesaret edebilir miydiniz? Yoksa hayatta kalmak için sessizliği mi seçerdiniz? Orta Çağ'ın en karanlık yüzlerinden biri, hiç kuşkusuz cadı avlarıydı. Başlangıçta yalnızca söylentiler ve küçük köylerdeki dedikodularla sınırlı görünen bu uygulama, zamanla bütün Avrupa'yı kasıp kavuran bir korku dalgasına dönüştü. Özellikle 15. ve 16. yüzyıllarda doruğa ulaşan bu cadı avları, binlerce insanın hayatına mal oldu. Suçlamaların ardında çoğu zaman gerçek bir kanıt yoktu. Sadece kıskançlık, kin ya da basit bir anlaşmazlık, bir kadının cadılıkla itham edilmesine yetiyordu. Cadı olmakla suçlananların çoğu kadınlardı. Şifalı otlarla uğraşan,
Doğumlarda yardımcı olan ya da sıra dışı davranışlarıyla dikkat çeken kadınlar hemen hedef haline gelirdi. Halk, hastalıkların ya da kötü olayların nedenini kolayca onlara bağlardı. Bir tarlada ürünler kuruduysa, bir çocuk hastalandıysa ya da yağmur yağmadıysa, köydeki bir kadının cadı olduğuna hükmedilirdi. Bu suçlamaların ardından işkenceler başlardı. En bilinen yöntemlerden biri su testiydi. Suçlanan kadın, elleri ve ayakları bağlanarak göle atılırdı. Eğer suyun dibine batarsa masum kabul edilir. Ama zaten boğularak ölürdü. Eğer suyun yüzeyinde kalırsa cadı olduğuna karar verilir. Kurtulma şansı kalmazdı. Bu yöntem, suçun ve masumiyetin aslında hiçbir önemi olmadığını gösteren en çarpıcı örneklerden biriydi. Bir diğer yöntem, kazıkta yakma cezasıydı. Suçlu kadın, köy meydanında büyük bir kalabalığın önünde odun yığınlarının üzerine bağlanır. Dualar eşliğinde ateşe verildi. Kalabalık, alevlerin yükselişini, çığlıkların göğe karışmasını izlerdi. Rahipler bu sahneyi Tanrı'nın adaletinin bir tecellisi olarak sunar. Şeytanın hizmetkarı dedikleri kadının ölümünü kutsal bir zafer gibi gösterirdi. Cadı avları yalnızca bireysel olaylarla sınırlı kalmadı. Zamanla bütün kasabaları saran toplu histerilere dönüştü. Bazı köylerde onlarca kadın aynı anda suçlandı ve topluca işkencelerden geçirildi. Demir pençelerle derileri yüzülenler, kızgın demirlerle dağlananlar, işkence tezgahlarında günlerce acı çekenler. Bütün bu korkunç sahneler, aslında toplumun bilinçaltına işlenen büyük bir travmanın parçasıydı. Cadı olmakla suçlananların arasında erkekler ve hatta çocuklar da vardı. Amaç çoğu zaman gerçeği bulmak değil, halkın gözünde korkuyu diri tutmaktı. Çünkü korku en güçlü bağlayıcıydı. İnsanlar başkalarının işkence altında can verişini gördükçe itaat etmeyi öğrendi. Kimse komşusunu savunmaya cesaret edemedi. Çünkü onunla birlikte suçlanmaktan korkuyordu. Cadı avlarının en çarpıcı yönlerinden biri, bu uygulamaların kilise eliyle kutsallaştırılmasıydı. Rahipler, işkence ve idamların Tanrı'nın buyruğu olduğunu söylerdi. Böylece insanlar, gördükleri zulmü sorgulamak yerine ona katılır. Alkışlar ve dualarla destek olurdu. İşte bu yüzden Orta Çağ'da en korkunç cezalar bile halkın gözünde normalleşti. Bugün geriye dönüp baktığımızda, cadı avları yalnızca bir dönemin histerisi değil, aynı zamanda insanlığın korku ve cehaletle nasıl yönlendirilebildiğinin de en açık örneğidir. Binlerce masum insan, yalnızca farklı oldukları için yok edildi. Ve bu yok ediliş, bir daha asla unutulmayacak karanlık bir miras bıraktı. Şimdi düşünün. Siz o dönemde yaşasaydınız, suçsuz bir komşunuz cadı olmakla itham edilseydi, onu savunmaya cesaret edebilir miydiniz? Yoksa kendi canınızı kurtarmak için sessizce kalabalığa katılır mıydınız? Cadı avlarının yarattığı korku dalgası, yalnızca köy meydanlarında değil, şehirlerin en görkemli mahkemelerinde bile hissediliyordu. Avrupa'nın dört bir yanında kurulan Engizisyon mahkemeleri, adaletin değil, korkunun merkezi haline gelmişti. Bu mahkemelerde suçlulara yöneltilen sorular, onların masumiyetini kanıtlamaya değil, suçlarını ispat etmeye yönelikti. Yani yargılamalar, baştan sona bir formaliteden ibaretti. Engizisyon'un elinde sayısız işkence yöntemi vardı. Baş sıkıştırma aleti bunlardan biriydi. Sanığın başı demirden yapılmış bir mengenenin içine yerleştirilirdi. Çevirilen her vida, kafatasını biraz daha ezer. Gözlerden kan ve ilik sızardı. Çığlıklar koridorları doldururken, rahipler bu sahneyi itirafı hızlandırmak için gerekli görürdü. Çünkü onlar için hakikat değil, otorite önemliydi. Bir diğer yöntem cadı iskemlesiydi. Sivri çivilerle kaplı bu sandalyeye suçlu saatlerce, bazen günlerce oturtulurdu. Vücut hareket ettikçe çiviler deriye saplanır. Kan yavaş yavaş akardı. Suçlu, acının dayanılmaz boyutuna ulaşınca genellikle istenilen her şeyi kabul ederdi. Fakat bu kabulün ne kadar gerçek olduğu kimsenin umurunda değildi. Gerdirme tezgahı Engizisyon'un en çok kullandığı aletlerden biriydi. Sanık ellerinden ve ayaklarından bağlanır. Tekerlekler çevrildikçe kemikler yerinden çıkar. Bağlar etin içine gömülürdü. İtiraf gelene kadar tezgah dönmeye devam ederdi. Çoğu zaman suçlu,
işkenceden sağ çıkamazdı. Ama Engizisyon için bu da bir sorundu. Çünkü ölüm bile günahın bedelini ödemenin bir parçasıydı. Daha hafif görünen ama zihinsel yıkımı büyük olan yöntemler de vardı. Karanlık hücreler bunların başında geliyordu. Sanık, günlerce güneş görmeden, susuz ve aç bırakılarak taş duvarlar arasında tutulurdu. Karanlık ve sessizlik, aklı yavaş yavaş parçalar, kişinin kendi zihni işkenceye dönüşürdü. Bu yöntem, kalabalığa gösterilmezdi ama söylentiler kasabada hızla yayılırdı. İnsanlar, falanca Engizisyon zindanında aklını kaybetti dediğinde bile korkunun dozu artardı. Engizisyon'un asıl gücü işte buradaydı. Korkunun toplumun damarlarına işlenmesi. İnsanlar yalnızca işkenceden değil, iftiradan da korkuyordu. Çünkü komşunuzun küçük bir sözü, sizi Engizisyon'un zindanına sürükleyebilirdi. Bu yüzden insanlar birbirine güvenmez hale geldi. Dostluklar bozuldu, aileler parçalandı, mahalleler suskunlaştı. Herkes birbirini izliyor. En küçük farklılık bile tehlike olarak görülüyordu. Bu dönemde masumiyet bir lüks haline geldi. Çünkü suçsuz olmak sizi kurtarmıyordu. Asıl mesele suçlanmamaktı. Bir kişi Engizisyon'un eline düştüğünde kurtuluş ihtimali neredeyse yoktu. Ya işkencelerle suçunu kabul eder ya da işkencede ölürdü. Her iki durumda da Engizisyon galip gelirdi. İşte bu yüzden Orta Çağ'da adalet, kelimenin gerçek anlamını yitirmişti. Yasalar, dinin katı kurallarıyla birleşmiş, insanlığın en karanlık dönemlerinden biri doğmuştu. Binlerce masum insan, yalnızca farklı düşündüğü için ya da sıradan bir kıskançlığın hedefi olduğu için yok edildi. Şimdi düşünün. Eğer siz o dönemde yaşasaydınız, komşunuzun suçlandığını görseydiniz, onu savunur muydunuz? Yoksa sessiz kalarak kendi hayatınızı mı korumayı seçerdiniz? İşte Orta Çağ insanı da tam olarak bu ikilem içinde yaşamaya mahkumdu. Orta Çağ'da işkence yalnızca bireyin bedenini değil, bütün bir toplumun ruhunu da hedef alıyordu. Meydanlarda, zindanlarda ve kiliselerin gölgesinde yaşanan bu sahneler, insanların hafızasına derin bir korku işliyor, kuşaktan kuşağa aktarılan bir travmaya dönüşüyordu. Bu yüzden Orta Çağ'ın en büyük mirası yalnızca savaşlar, krallar ve kaleler değil, aynı zamanda korkuyla yoğrulmuş bir toplum düzeniydi. İnsanların psikolojisi bu cezalarla baştan aşağı şekillendiriliyordu. Küçük bir çocuk, meydanda annesiyle birlikte bir idama tanıklık ettiğinde, hayatı boyunca o çığlıkları unutamıyordu. Kadınlar, yalnızca farklı göründükleri için cadı damgası yiyebileceklerini bilerek yaşıyor. Erkekler en ufak bir sözün bile dillerini kopartmaya neden olabileceğini öğreniyordu. Korku, gündelik hayatın bir parçasıydı. İnsanlar ekmek alırken, tarlalarını sürerken, hatta ibadet ederken bile ya suçlanırsam düşüncesiyle yaşardı. Bu korku kültürü, toplumsal ilişkileri de paramparça ediyordu. Komşular birbirine güvenmez hale gelmişti. Çünkü birini suçlamak, çoğu zaman kendi hayatını kurtarmanın yoluydu. Bir kişi cadı olmakla itham edildiğinde, onu savunan herkes aynı suçlamayla karşılaşabilirdi. Bu yüzden insanlar susmayı, hatta bazen suçlamaya katılmayı tercih etti. Sessizlik, hayatta kalmanın en güvenli yolu olmuştu. Toplumun üst katmanlarında da durum farklı değildi. Soylular arasında bile entrikalar ve ihanet suçlamaları sıkça yaşanıyordu. Bir lordun ya da kontun gözden düşmesi, onu zindanın karanlık taş duvarlarına mahkum edebilirdi. Burada işkence yalnızca acı vermek için değil, aynı zamanda politik gücü yeniden dağıtmak için kullanılırdı. Bu yüzden herkes, en yakın dostuna bile güvenmemeyi öğrendi. Psikolojik baskının bir başka boyutu ise din üzerinden işliyordu. Kilise, işkenceleri Tanrı'nın buyruğu olarak sunduğu için insanlar yaşadıkları korkuyu kutsal bir çerçevede kabul ediyordu. Eğer bu kişi acı çekiyorsa, Tanrı'nın iradesidir düşüncesi, halkı hem korkutuyor hem de pasif hale getiriyordu. Böylece insanlar hem bedenen hem ruhen zincirlere vurulmuş hale geldi. Ama bütün bu dehşet içinde bile zaman zaman küçük kıvılcımlar ortaya çıktı. Bazı cesur kişiler gördükleri zulme karşı ses çıkarmaya çalıştı. Fakat çoğu kısa süre içinde aynı cezaların hedefi oldu. Bu da topluma şu mesajı verdi: direnmek boşuna,
Korku karşısında sessizlik en güvenli sığınak. Orta Çağ'da psikolojik etkiler, en az fiziksel işkenceler kadar yıkıcıydı. Çünkü işkenceden sağ kurtulanlar bile, ömür boyu süren kabuslarla yaşardı. Bu insanlar, yaşadıkları acıyı çocuklarına, torunlarına aktardı. Böylece korku, yalnızca bir bireyin değil, bir toplumun mirasına dönüştü. İşte bu yüzden bugün bile Orta Çağ dendiğinde aklımıza karanlık, kan ve çığlıklar geliyor. Çünkü o dönem yalnızca bedenleri değil, ruhları da paramparça etti. Şimdi siz düşünün. Eğer bütün toplum korkuyla sindirilmişse, adalet gerçekten var olabilir mi? Yoksa adaletin yerini çoktan korku mu almıştır? Orta Çağ deyince aklımıza genellikle Avrupa'nın karanlık meydanları, Engizisyon mahkemeleri ve işkence odaları gelir. Ama aynı dönemde dünyanın farklı bölgelerinde, özellikle de Osmanlı coğrafyasında, adalet anlayışı bambaşka bir seyir izliyordu. Bu karşılaştırma, Orta Çağ Avrupa'sındaki işkencelerin aslında nasıl olağanüstü bir vahşet seviyesine ulaştığını anlamamızı kolaylaştırıyor. Avrupa'da suç ve ceza arasındaki ilişki çoğu zaman dini dogmalarla şekillenmişti. Engizisyonun hükmü altında bir insanın suçlu olup olmadığı çoğu zaman kanıta değil, iftiraya ya da dedikoduya dayanıyordu. Cadılıkla itham edilen bir kadının ya da kralı eleştiren bir köylünün sonu aynıydı. İşkence odası. Buna karşılık Osmanlı'da kadı mahkemeleri, yazılı kayıtlar ve tanık ifadeleri üzerine kuruluydu. Elbette sert cezalar vardı. Ama işkence bir seyirlik eğlence ya da otorite gösterisi olmaktan çok, istisnai bir durum olarak görülüyordu. Avrupa meydanlarında binlerce insan cadı diye yakılırken, Osmanlı'da büyücülük suçlaması çok daha sınırlıydı. Çünkü İslam hukukunda cadı avı gibi bir sistem bulunmuyordu. Bu fark, iki toplumun psikolojisini de tamamen farklı yönlere sürükledi. Avrupa'da korku halkın damarlarına kadar işlerken, Osmanlı topraklarında halkın devlete bakışı daha çok otoriteye saygı üzerinden şekillenmişti. Bu, her iki sistemin kusurlarını ortadan kaldırmıyordu. Ama karşılaştırma yapıldığında Avrupa'nın karanlığı daha da belirginleşiyordu. Yine de Osmanlı'da da korku unsurları yok değildi. İhanet, isyan ya da hırsızlık gibi suçlar ağır şekilde cezalandırılırdı. Özellikle devlete karşı gelenler idam edilir. Bazen ibret olsun diye cesetleri halka açık alanlarda sergilenirdi. Ancak bu cezalar Avrupa'daki gibi günlerce süren işkencelerle değil, daha çok hızlı infaz şeklinde uygulanırdı. Buradaki amaç halkı sindirmekten çok düzeni sağlamaktı. Bu fark Avrupalı seyyahların gözünden de kaçmamıştı. Osmanlı topraklarına gelen birçok gezgin, mahkemelerde işkence yerine sorgulama ve tanıkların öne çıkarıldığını yazmıştır. Elbette her şey adil değildi. Ama Avrupa'daki işkence tiyatrosuyla karşılaştırıldığında Osmanlı sistemi çok daha ölçülüydü. Avrupa'da işkencelerin toplumsal etkisi çok daha kalıcı oldu. Yüzyıllar boyunca süren Engizisyon baskısı, insanların yalnızca kiliseye değil, birbirlerine olan güvenini de yok etti. Buna karşılık Osmanlı'da toplum, farklı din ve kültürlerden oluşmasına rağmen, ortak bir düzen içinde yaşamayı sürdürebildi. Çünkü korkunun toplumsal yapı taşı haline gelmesine izin verilmedi. Bu karşılaştırma bize şunu gösteriyor. İşkence, her toplumda bir şekilde var olmuş olabilir. Ama Orta Çağ Avrupa'sında işkence, adaletin yerine geçmişti. Osmanlı'da ise işkence bir yöntem değil, en son çare olarak görülüyordu. Bu fark, bugün bile iki medeniyetin tarihine bakışımızı şekillendiriyor. Şimdi size soruyorum. Sizce işkencelerin sistematik bir hale gelmesi mi daha yıkıcıdır? Yoksa istisnai olsa bile varlığını sürdürmesi mi? Belki de asıl sorun, işkencenin insanlık tarihinde hiç olmaması gereken bir gerçeklik oluşudur. Orta Çağ'da işkence yalnızca zindanlarda ve meydanlarda yaşanan bir gerçeklik değildi. Aynı zamanda kültürün, sanatın ve edebiyatın içine de işlemişti. Çünkü korku, yalnızca bedeni değil, zihinleri de şekillendiriyordu. İnsanların yaşadığı travmalar, yazdıkları kitaplara, çizdikleri resimlere ve anlattıkları hikayelere yansıyordu. Bu yüzden işkence, bir adalet aracı olmanın ötesine geçerek, toplumun kültürel hafızasının parçası haline geldi. O dönemin el yazmaları ve minyatürlerinde, işkence sahnelerine dair betimlemeler sıkça karşımıza çıkar. Bir kadının kazıkta yakılışı, bir adamın gerdirme tezgahında çığlık atışı,
bir kalabalığın meydanda cesedi seyreyişi. Bunlar yalnızca belgeler değil, aynı zamanda korkunun resme dökülmüş haliydi. Bu resimler, halkın hafızasında zaten canlı olan sahneleri ölümsüzleştiriyor, kuşaklar boyu aktarılmasını sağlıyordu. Edebiyat da bu süreçten nasibini aldı. Orta Çağ boyunca yazılan dini metinlerde, işkenceler çoğu zaman Tanrı'nın adaleti olarak sunulurdu. Günahkarların acı çekmesi, insanların gözünde ilahi bir düzenin parçası haline getirilirdi. Bu da işkencelerin normalleşmesine yol açtı. İnsanlar acıyı gördüklerinde, bunun sadece dünyevi bir ceza değil, aynı zamanda ilahi bir sınav olduğuna inandırıldı. Ama zamanla, bu sahneler yalnızca kutsal metinlerde değil, halk arasında dolaşan masallarda da kendine yer buldu. Bir çocuğa anlatılan masalda, kötü bir kahramanın sonu çoğu zaman korkunç bir ceza ile biterdi. Böylece işkenceler, yalnızca bir adalet aracı değil, bir eğitim yöntemine dönüştü. Çocuklar bu hikayeleri dinleyerek büyüdü, korkuyla yoğruldu. Sanatın başka alanlarında da işkencenin izlerini görmek mümkündür. Kilise fresklerinde cehennem tasvirleri, aslında Orta Çağ işkencelerinin dini bir yansımasıydı. İnsanlar kiliseye girdiklerinde, duvarlarda ateşlerde yanan günahkarları, zincire vurulmuş ruhları görürdü. Bu tasvirler, hem dini korkuyu hem de dünyevi cezaları birleştirir. Halkı itaate zorlayan görsel bir hatırlatma görevi görürdü. İşkence aletleri bile zamanla birer sembole dönüştü. Gerdirme tezgahı yalnızca bir alet değil, aynı zamanda zulmün sembolüydü. Demir maskeler yalnızca bir işkence yöntemi değil, aynı zamanda susturulmuş hakikatin simgesiydi. Bu semboller, halk arasında mecazi bir anlam kazandı. Gerdirilmek yalnızca fiziksel değil, ruhsal bir acıyı da ifade etmeye başladı. Bütün bunlar bize şunu gösteriyor. İşkence, yalnızca insanların bedenlerinde değil, toplumun zihninde de kalıcı izler bıraktı. Bu izler, sanatın ve edebiyatın diliyle nesilden nesile taşındı. Bugün bile Orta Çağ dendiğinde aklımıza gelen ilk imgelerin işkence sahneleri olması, bu kültürel aktarımın bir sonucudur. Şimdi size soruyorum. Sizce sanatın ve edebiyatın bu korkunç sahneleri yansıtması, işkenceleri normalleştirdi mi, yoksa gelecek kuşaklara bir uyarı niteliği mi taşıdı? Belki de her ikisi birden. Çünkü korkunun hafızası, yalnızca çığlıklarla değil, kalemlerle ve fırçalarla da taşındı. Orta Çağ'da işkenceler yalnızca bireyleri sindirmek için değil, toplumsal düzenin temelini oluşturmak için de kullanılıyordu. Çünkü bu çağda kralların, kiliselerin ve soyluların en büyük kaygısı halkın isyan etmesiydi. Halk kalabalıktı, yönetenler ise azdı. Bu dengesizliği dengelemek için en güçlü silah korkuydu. İşte işkenceler, tam da bu noktada iktidarın vazgeçilmez bir aracına dönüştü. Toplumsal düzeni korumanın en belirgin yollarından biri, meydan işkenceleriydi. Halkın gözü önünde yapılan bu gösteriler, yalnızca suçlunun cezası değil, aynı zamanda kalabalığa verilen bir dersti. İnsanlar, her çığlıkta, her kan damlasında itaat etmezsen sıra sende mesağını aldı. Böylece düzen, yalnızca yasalarla değil, korkuyla da sağlandı. Meydanlarda yapılan cezalandırmalar, aynı zamanda birer ritüeldi. Kalabalığın toplanması, rahiplerin duaları, cellatların hazırlıkları. Bütün bunlar, sıradan bir cezayı toplumsal bir gösteriye dönüştürüyordu. Bu ritüeller, halkın bilincine işleniyor, bir daha asla unutulmayacak bir ders haline geliyordu. İşte bu yüzden, işkence sadece bireysel bir ceza değil, toplumsal hafızanın da parçasıydı. Toplumsal düzenin sağlanmasında kullanılan bir diğer yöntem de suçlunun teşhiriydi. Hırsızların elleri kesildikten sonra meydanda gezdirilmesi, hainlerin cesetlerinin şehir kapılarına asılması, zina yapanların taşlanması. Bunların hepsi yalnızca cezalandırma değil, toplumu hizaya sokmanın yollarıydı. Çünkü suçlunun utancı, bütün toplum için bir gözdağına dönüşüyordu. Bu düzenin sürdürülmesinde kilise de önemli bir rol oynuyordu. Çünkü kilise, işkenceleri yalnızca dünyevi bir ceza olarak değil, aynı zamanda ilahi bir hükmün tecellisi olarak sunuyordu. Halk, gördükleri acıyı sorgulamak yerine onu kutsal bir gereklilik olarak kabul etti. Böylece işkenceler, yalnızca korku değil, inanç yoluyla da meşrulaştırıldı.
Ama bütün bu yöntemlerin bir bedeli vardı. İnsanların ruhunda açılan derin yaralar. Orta Çağ insanı, gündelik hayatını sürdürürken bile her an suçlanabileceğini, her an cezalandırılabileceğini biliyordu. Bu bilinç, toplumsal bir travmaya dönüştü. İnsanlar sessizleşti, sorgulamayı bıraktı, boyun eğmeyi öğrendi. Çünkü başka çare yoktu. Toplumsal düzen, korku ve işkence üzerine kurulmuştu. Bu sistem kısa vadede istikrar sağlıyor gibi görünse de, uzun vadede toplumun dinamizmini yok etti. İnsanlar korkuyla büyüdü, korkuyla yaşadı, korkuyla öldü. Ve bu korku, kuşaktan kuşağa aktarıldı. Şimdi size soruyorum. Sizce bir toplumun düzeni korkuyla mı sağlanmalıdır? Yoksa adaletle mi? Orta Çağ'ın karanlık örneği bize gösteriyor ki, korku kısa vadede düzeni sağlayabilir. Ama uzun vadede insanlığın ruhunu çürütmekten başka bir işe yaramaz. Orta Çağ'da işkencelerin en çarpıcı yanlarından biri, zamanla bir adalet aracı olmaktan çıkıp bir seyirlik eğlenceye dönüşmesiydi. Halk, meydanlarda gerçekleştirilen bu cezalandırmalara yalnızca bir yargı sürecinin sonunu görmek için değil, adeta bir festival havasında toplanarak katılırdı. Çocuklardan yaşlılara, kadınlardan soylulara kadar herkes, cellatların sahnelediği bu korkunç gösterilere tanıklık ederdi. Bir mahkumun idamı duyurulduğunda, kasaba halkı günler öncesinden hazırlığa başlardı. Meydanın çevresinde pazar kurulur. Satıcılar yiyecek ve içecekler getirirdi. İnsanlar yanlarına ailelerini alır. Sabahın erken saatlerinde en iyi yerleri kapmak için toplanırdı. Bir insanın ölümünü beklemek, bir panayır eğlencesi gibi görülmeye başlamıştı. Bu manzara, toplumun nasıl korkuyla birlikte yozlaştığının en somut göstergesiydi. Cellatlar da bu durumu iyi bilirdi. İnfazları ve işkenceleri kalabalığın tepkisine göre şekillendirirlerdi. Eğer kalabalık heyecanla bağırıyorsa, işkence daha uzun sürdürülürdü. Eğer halk sıkılmış görünüyorsa, cezalandırma daha çarpıcı bir şekilde sonlandırılırdı. Yani adalet, halkın eğlence beklentisine göre uygulanır hale gelmişti. Bu da işkencelerin bir tür tiyatroya dönüşmesine neden oldu. En çok ilgi çeken cezalar, özellikle yakma cezaları ve kazığa oturtmalardı. Çünkü bunlar saatler, bazen günler sürebilirdi. Mahkumun çığlıkları, kalabalığın arasında yankılanırken, insanlar korkuyla karışık bir merakla izlerdi. Çocukların bile bu sahnelere tanıklık etmesi, travmanın ne kadar derinlere işlendiğini gösteriyordu. Bir nesil, daha çocukken acının ve ölümün seyredilecek bir manzara olduğuna inandırılıyordu. Seyirlik işkencelerin bir başka yönü ise, sosyal dayanışma aracı olarak görülmesiydi. İnsanlar bu olaylara katılarak bir araya geliyor, birlikte gülüyor, birlikte tezahürat yapıyorlardı. Bir kişinin çektiği acı, toplumun geri kalanına garip bir birlik hissi veriyordu. Çünkü herkes aynı anda hem korkuyor, hem de başına gelmediği için şükrediyordu. Bu çelişkili duygu, toplumu hem birleştiriyor, hem de daha fazla itaatkar hale getiriyordu. Zamanla bu infazlar, sadece yerel halkın değil, komşu köylerden gelenlerin de katıldığı büyük etkinliklere dönüştü. Hatta bazı soylular, cezalandırmaları şatafatlı şölenlerle birleştirdi. Mahkumun acısı bir gösteriye dönüştü. Cellatlar adeta birer sahne sanatçısı haline geldi. Böylece işkenceler, adaletin değil, toplumun eğlence ihtiyacının parçası oldu. Ama bütün bu gösterilerin ardında büyük bir ironi yatıyordu. İnsanlar işkenceleri izledikçe korkmak yerine bir süre sonra alışmaya başladılar. Çığlıklar, kan, ölüm, hepsi sıradanlaştı. Bu da toplumun vicdanını köreltti. Bir zamanlar insanların kabusu olan sahneler, günlük hayatın olağan parçalarına dönüştü. İşte bu yüzden Orta Çağ, yalnızca zalimliğin değil, aynı zamanda duygusuzluğun da çağıydı. Şimdi size soruyorum. Bir toplumun eğlencesi başkalarının acısı üzerine kurulmuşsa, o toplum gerçekten adalet duygusunu yaşayabilir mi? Yoksa işkenceler, yalnızca bedenleri değil, vicdanları da öldürmüş müdür? Orta Çağ'ın karanlık atmosferinde işkenceye ve zulme karşı çıkmak, neredeyse imkansız bir cesaret gerektiriyordu. Çünkü korku, yalnızca cezalandırılanların değil, izleyenlerin de damarlarına işlemişti. Ama yine de zaman zaman bazı cesur insanlar bu düzeni sorguladı.
acıya karşı ses yükseltti. Onların hikayeleri, çoğu zaman trajik sonlarla bitse de, insanlık onurunun karanlık çağlarda bile tamamen yok olmadığını gösterir. Bu cesur insanlardan bazıları bilginlerdi. Kilisenin mutlak otoritesine karşı çıkıp hakikati aramaya çalışan filozoflar ve bilim insanları çoğu zaman Engizisyon'un hedefi oldu. Giordano Bruno gibi farklı görüşler ortaya koyan düşünürler, ateşte yakılarak susturuldu. Galileo Galilei bile gökyüzüne dair söylediği gerçekler yüzünden Engizisyon karşısında diz çökmek zorunda kaldı. Onun hikayesi bize, bilginin Orta Çağ'da ne kadar tehlikeli bir silah sayıldığını gösterir. Bazı din adamları da gördükleri adaletsizliğe sessiz kalamadı. Kimi keşişler ve rahipler, işkencelerin Tanrı'nın adıyla meşrulaştırılmasını eleştirdi. Onlar için inanç, acı çektirmek değil, merhamet göstermekti. Ama bu cesaretin bedeli ağırdı. Engizisyon, bu rahipleri sapkınlıkla suçladı ve aynı işkenceleri onlara da uyguladı. Böylece kilisenin otoritesi, içinden çıkan farklı sesleri bile acımasızca susturdu. Halktan da cesur insanlar çıktı. Bir köylü, komşusunun haksız yere suçlandığını savunmaya çalıştığında, çoğu zaman aynı suçlamayla karşılaştı. Bir annenin, cadılıkla suçlanan kızını savunduğu için aynı kaza bağlandığı hikayeler tarihin sayfalarına geçti. İnsanlar, sevdiklerini kurtarmaya çalıştıkça, kendilerini de ateşin içinde buldular. Bu durum, halk arasında dayanışmayı kırdı. Ama aynı zamanda küçük de olsa bir umut kıvılcımı bıraktı. Bazı insanlar, korkunun bile susturamadığı bir vicdana sahipti. Bu cesur kişilerin hikayeleri, Orta Çağ'ın en dramatik anlarını oluşturur. Çünkü onların cesaretleri çoğu zaman hayatlarına mal oldu. Ama bu hikayeler, sonraki kuşaklara bir miras bıraktı. İnsanlık, her ne kadar karanlıkta boğulsa da, hep birileri ışığı savunmaya çalıştı. Orta Çağ'da işkencelere karşı çıkanlar bize şunu gösteriyor. Korkunun en güçlü olduğu yerde bile insan ruhu tamamen teslim olmaz. Bazı insanlar, acıya rağmen doğruları söylemeye devam eder. Onların cesareti, zalimliği tamamen yok etmese de, insanlık onurunun hala var olduğunu hatırlatır. Şimdi size soruyorum. Siz olsaydınız, böyle bir çağda sessizliği mi seçerdiniz? Yoksa her şeyi göze alıp zulme karşı sesinizi yükseltir miydiniz? Orta Çağ'da işkenceler yalnızca mahkemelerin ve zindanların karanlık duvarları arasında kalmadı. Toplumun gündelik yaşamına da sızdı. İnsanların her davranışı, her sözü, hatta en küçük alışkanlıkları bile bu korkunun gölgesinde şekillendi. İşte bu yüzden Orta Çağ insanının günlük hayatına baktığımızda, işkencelerin ve cezaların yarattığı derin izleri kolayca görebiliriz. Köylerde insanlar sabah uyandıklarında yalnızca tarlalarını sürmek ya da hayvanlarını beslemekle ilgilenmezdi. Aynı zamanda komşularının gözünde nasıl göründüklerini düşünürlerdi. Çünkü en küçük bir farklılık bile onları suçlamalara hedef haline getirebilirdi. Bir kadın yalnız yaşamaya kalksa ya da alışılmışın dışında şifalı otlarla uğraşsa hemen cadılıkla suçlanabilirdi. Bir adam kilisede yüksek sesle soru sorsa sapkınlıkla itham edilebilirdi. Bu yüzden insanlar düşüncelerini ve davranışlarını sürekli gizlemek zorunda kaldılar. Çocukların bile oyunlarında işkencelerin izleri vardı. Küçükler, meydanda gördükleri sahneleri kendi aralarında taklit ederdi. Bir grup çocuk cellat rolüne girerken, diğerleri suçlu ya da seyirci olurdu. Bu oyunlar, aslında işkencelerin nasıl toplumsal hafızaya kazındığını gösterir. Çocuklar daha küçük yaşta korkuyla yoğruluyor. Büyüdüklerinde ise bu düzeni sorgulamadan kabul ediyorlardı. Pazar yerlerinde, zindanlardan gelen söylentiler fısıldanırdı. Falanca, dün gece gerdirme tezgahına yatırılmış. Filanca kadın kazıkta yakılacakmış. Bu tür hikayeler, pazarlıkların ve alışverişlerin arasına karışırdı. İnsanlar korkuyla konuşur. Ama bir yandan da meraklarını gizleyemezlerdi. İşkenceler, halkın gündelik sohbetinin ayrılmaz bir parçası haline gelmişti. Korku, evlerin içine kadar girmişti. Aileler, çocuklarına söz dinletmek için çoğu zaman meydandaki cezaları örnek gösterirdi. Hırsızlık yaparsan elini keserler. Sapkınlık yaparsan seni yakarlar. Böylece işkenceler yalnızca suçlulara değil, suç işlememiş masum çocuklara bile öğretilen bir korku dersine dönüştü.
Kiliseler de bu korkunun sürdürülmesinde önemli bir rol oynadı. Vaazlarda sık sık işkencelerden bahsedilir. Halk Tanrı'ya karşı gelmenin cezasını görselleştirilmiş anlatımlarla öğrenirdi. Günahın bedeli, yalnızca ölüm değil, işkenceyle süslenmiş bir azap olarak sunulurdu. Bu yüzden ibadet bile bir korku atmosferiyle iç içe yaşandı. Bütün bunların sonucunda Orta Çağ insanı sürekli tetikte yaşayan bir varlığa dönüştü. Sokakta yürürken, pazarda alışveriş yaparken, evinde dua ederken bile ya suçlanırsam endişesiyle yaşadı. Bu, toplumsal düzenin sessiz ama güçlü bir kontrol mekanizmasıydı. Çünkü insanlar yalnızca kanunlarla değil, kendi zihinlerindeki korkularla da yönetiliyordu. Orta Çağ'ın günlük yaşamında işkencelerin bu kadar belirgin olması bize çok önemli bir ders veriyor. Bir toplum korkuyla yönetildiğinde insanlar sadece özgürlüklerini değil, hayallerini de kaybeder. Sessizlik, itaat ve sürekli endişe yaşamın doğal parçaları haline gelir. Şimdi size soruyorum. Sizce bir toplum korkuyla ayakta durabilir mi? Yoksa gerçek güç, insanların özgürce nefes alabildiği bir düzende mi saklıdır? Orta Çağ yalnızca sıradan halkın değil, kralların ve soyluların da korkularla şekillendiği bir dönemdi. Çünkü işkence yalnızca suçlulara değil, aynı zamanda siyasetin en güçlü silahı olarak da kullanılıyordu. Sarayların duvarları ardında, taht mücadeleleri ve entrikalar arasında işkence, rakipleri susturmanın ve gücü korumanın en etkili yollarından biri haline geldi. Krallar için işkence, yalnızca cezalandırma değil, aynı zamanda bir gözdağıydı. Düşünün ki, bir kralın emrine karşı gelen ya da taht üzerinde hak iddia eden bir soylu, sadece öldürülmekle kalmaz. Önce halka açık işkencelerle cezalandırılırdı. Böylece hem suçlu susturulmuş olurdu, hem de herkes tahta karşı gelmenin bedelini çıplak gözle görürdü. Bu gösteriler aslında siyasi bir tiyatro gibiydi. Kral, mutlak otoritesini kan ve acı üzerinden sergilerdi. Saray entrikaları da işkencelerle doluydu. Soylular arasındaki rekabet, çoğu zaman zindanlarda sona ererdi. Kimi zaman bir prens, kardeşini taht mücadelesinde saf dışı bırakmak için işkenceye başvurur. Kimi zaman bir kraliçe, rakiplerini susturmak için bu yöntemlere başvururdu. Bu durum yalnızca bireysel hesaplaşmalarla sınırlı kalmaz, devletin yönetim biçimine de yansırdı. Çünkü halk, yöneticilerini görkemli tahtlarında değil, çoğu zaman kanlı meydanlarda tanırdı. Bir örnek düşünelim. İngiltere'deki bazı hanedan mücadelelerinde tahtın gerçek sahibi olduğuna inanan prensler ya da dükler, işkenceyle sorgulanarak suçlu ilan edilirdi. Aslında işkence burada adaletin bir parçası değil, siyasetin bir aracıydı. Zindanlarda verilen kararların çoğu önceden belliydi. İşkence sadece bu kararları halka kabul ettirmenin yolu olarak kullanıldı. Avrupa'nın diğer bölgelerinde de durum farklı değildi. Fransa'da soylular arasındaki güç savaşları çoğu kez kanlı işkencelerle noktalanırdı. İspanya'da Engizisyon yalnızca dini sapkınlıkları değil, krallığa tehdit oluşturan siyasi rakipleri de ortadan kaldırmak için kullanıldı. Böylece işkenceler, hem dini hem siyasi düzeni koruyan bir kalkan haline geldi. Bu ortamda halkın gözünde krallar yalnızca lider değil, aynı zamanda korkunun efendisiydi. İnsanlar, tahtın ihtişamını görürken aynı anda onun ardında saklı olan kanlı yüzü de hissediyordu. Bir kralın kudreti, ordularının büyüklüğü kadar işkenceyle kurduğu korku düzeniyle de ölçülüyordu. Ama burada dikkat çeken başka bir nokta vardı. İşkence her zaman mutlak bir güç getirmedi. Çünkü bazı durumlarda kralların bu yöntemleri aşırıya kaçtığında halkta derin bir öfke birikmeye başladı. Zamanla bu öfke, büyük isyanların ve ayaklanmaların zeminini hazırladı. Yani işkence, kısa vadede iktidarı güçlendirse de uzun vadede düzenin temellerini sarsıyordu. Düşünün, bir kralın halkına verdiği en büyük mesajı, itaat et, yoksa acı çekersin olduğunda, insanlar sessiz kalır ama asla unutmaz. Onlar, meydanlarda gördükleri işkenceleri hafızalarına kazır ve gün gelir. Bu acı hatıralar öfkeye dönüşür. Tarih bize defalarca gösterdi ki, korkuyla ayakta duran tahtlar, sonunda yıkılmaya mahkumdur. Şimdi size soruyorum. Sizce bir kralın gerçek gücü, halkına korku mu yoksa güven mi vermesinde gizlidir? Orta Çağ boyunca krallar, işkenceyi iktidarlarını pekiştiren bir silah olarak kullandılar. Ancak hiçbir güç sonsuza kadar korkuyla ayakta duramaz.
Tarihin en karanlık dönemlerinde bile halkın sabrı bir yere kadar dayanabildi. İşte bu yüzden Avrupa'nın birçok bölgesinde büyük isyanlar patlak verdi. Bu isyanlar yalnızca ekmek için ya da vergilere karşı değildi. Aynı zamanda işkencelerle, korkuyla ve baskıyla yönetilen hayata karşı bir başkaldırıydı. Fransa'da köylüler, ağır vergilerin yanı sıra soyluların keyfi cezalarına boyun eğmek zorunda kalmıştı. Halkın gözünde krallar yalnızca adaletsiz değil, aynı zamanda zalimdi. Birçok köylü, meydanlarda işkence edilenleri gördükçe kendi kaderinin de aynı olacağından korkuyordu. Fakat korku bir noktada yerini öfkeye bıraktı. 14. yüzyılda patlak veren Ökkueriye isyanı, işte bu öfkenin sonucuydu. Köylüler ellerine geçirdikleri tarım aletleriyle soylulara saldırdılar. Şatoları ateşe verdiler. Bu isyan kısa sürede bastırılsa da krallara verilen mesaj açıktı. Korkuyla yönetilen halk bir gün ayağa kalkabilirdi. İngiltere'de de benzer bir tablo yaşandı. Özellikle işkenceyle alınan itiraflar, sıradan halkın gözünde adaleti tamamen yok etmişti. Vergilerin artması ve zalimce cezalar, 1381'de Wat Tyler ayaklanmasına yol açtı. On binlerce köylü ve işçi Londra'ya yürüdü. Krallarına meydan okudular. Adalet talep ettiler. Her ne kadar bu isyan da kanlı şekilde bastırılsa da, Avrupa tarihine korkunun bile susturamadığı halkın sembolü olarak geçti. İspanya'da ise Engizisyon'un gölgesinde insanlar yalnızca dini gerekçelerle değil, siyasi sebeplerle de işkence gördü. Ancak halk arasında yayılan söylenceler, Engizisyon'un acımasızlığını daha da büyüttü. İnsanlar artık yalnızca dini otoriteye değil, kralların bu otoriteyi kendi çıkarları için kullanmasına da karşı öfke duyuyordu. Bu öfke, zamanla küçük isyanlar ve ayaklanmalarla kendini gösterdi. Tüm bu isyanların ortak noktası vardı. Korku, baskı ve işkenceler, halkın sessizliğini uzun süre korusa da sonunda zincirleri kıran bir patlamaya yol açıyordu. Çünkü hiçbir insan sürekli tehdit altında yaşamayı kabul etmezdi. İşkenceyle sindirilen insanlar bile gün gelir, canlarını ortaya koyarak adalet aramaya başlardı. Kralların en büyük yanılgısı, işkencenin sonsuza kadar hüküm süreceğini sanmalarıydı. Oysa tarih bize gösteriyor ki, korkuyla yönetilen her imparatorluk bir gün çöker. Halkın adalet arayışı, en karanlık dönemlerde bile sönmeyen bir kıvılcımdı. Bu kıvılcım bazen küçük isyanlarla, bazen büyük devrimlerle alevlenirdi. Ve bu noktada bir soru akıllara geliyor. Sizce halkın sessizliği mi daha tehlikelidir? Yoksa öfkesinin bir gün patlak vermesi mi? Orta Çağ'ın karanlık yüzünü şekillendiren yalnızca krallar ve soylular değildi. Halkın üzerinde görünmez zincirler ören, gölgelerden hükmeden bir başka güç daha vardı. Gizli tarikatlar ve dini mahkemeler. Bu kurumlar, işkenceyi sadece suçluları cezalandırmak için değil, korkuyu toplumun damarlarına işlemek için kullandılar. En bilinen örneklerinden biri Engizisyon'du. İlk bakışta yalnızca kilisenin inanç sapmalarını cezalandırmak için kurulduğu sanılıyordu. Ancak kısa sürede Engizisyon, kralların ve siyasi güçlerin de en keskin silahına dönüştü. İnsanlar yalnızca dinlerini değil, komşularıyla olan ilişkilerini bile sorgular oldu. Çünkü en ufak bir şüpheyle Engizisyon'a ihbar edilmek, gecenin bir yarısı evinizden alınıp karanlık bir hücreye atılmak demekti. Engizisyon'un karanlık odalarında kullanılan işkence aletleri, halk arasında birer efsaneye dönüştü. Dikenli sandalyeler, germe tezgahları, kızgın demirler. Hepsi yalnızca bedeni değil, ruhu da parçalamak için tasarlanmıştı. Bir insanın suçu olup olmadığı önemsizdi. Asıl amaç korku salmaktı. Çünkü korkan bir halk, sorgulamayı bırakırdı. Ancak yalnızca kilise değil, gizli tarikatlar da bu işkence kültürünün parçasıydı. Bazı tarikatlar, kendi öğretilerine uymayanları ihanetle suçlar, kendi kurdukları mahkemelerde yargılar ve acımasızca cezalandırırlardı. Bu mahkemeler genellikle geceleri, mum ışığında yapılırdı. Kararlar çoktan önceden verilmiş olurdu. Günahkar ilan edilen biri için kurtuluş şansı yoktu. Bu gizli örgütlerin en büyük gücü, görünmez olmalarıydı. Halk, onları göremez ama varlıklarını hissederdi. Çarşıda fısıldanan dedikodular, köylerde anlatılan korkunç hikayeler, tarikatların gölgesini büyüttükçe büyütürdü. İnsanlar, kimin tarikat üyesi olduğunu bilemezdi. Belki komşunuz, belki akrabanız,
belki de dostunuz. Bu belirsizlik, korkuyu daha da derinleştirirdi. Zamanla işkenceler, yalnızca bedensel değil, psikolojik bir savaşa dönüştü. İnsanlar, yanlış bir söz söylersem ihbar edilirim korkusuyla sessizleşti. Çocuklar bile oyunlarında, Engizisyon'un hayalini kurarak büyüdüler. Korku, kuşaktan kuşağa aktarılan görünmez bir mirasa dönüştü. Ama ilginçtir ki, bu karanlık güçlerin bile gözden kaçırdığı bir şey vardı. Halkın hafızası. Her ne kadar işkenceyle sindirilmeye çalışılsa da, insanlar yaşadıkları zulmü unutmadı. Köy meydanlarında yakılan sapkınlar, zindanlarda çürütülen masumlar, halkın zihninde birer adalet çığlığına dönüştü. Yüzyıllar sonra bile, bu hatıralar krallıkların ve kiliselerin üzerine kara bir gölge gibi çökecekti. Sonunda şu soru gündeme geldi. Gerçekten kim yönetiyordu? Krallar mı? Yoksa gölgelerden karar veren bu görünmez mahkemeler mi?